Dünyanın dört bir yanından yükselen çığlıklara biraz daha yakından baktığımızda ilk göreceğimiz şeylerden biri de havadan ölüm kusan uçaklar ve onu engellemeye çalışan hava savunma sistemleri. Hemen herkes yeni bir savaş uçağını ya da füzesini konuşuyor ama belki de tek görevi onu engellemek olan savunma sistemleri kimsenin pek dikkatini çekmiyor. Bu bölümümüzde sadece hava savunma sistemlerini anlatmayacağız. Harp sahasındaki acının, gözyaşının, yenilgilerin, tarihi zaferlerin ve tüm bunların ortasında tereyağından kıl çeker gibi yapılan casusluk operasyonlarının da perdesini aralayacağız. Hani en sevdiğimiz dizi ya da filmde bile bazen karşımıza çıkar ya, burada anlatılanların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Tamamen hayal ürünüdür diye. İşte bu hafta tam tersini yapacağız. İzleyeceğiniz tüm karakterlerin ve olayların gerçek kişi ya da kurumlarla doğrudan alakası var. Ve inanın hiçbiri hayal ürünü değil. Çayınızı kahvenizi alın. Hazırsanız hava savunma sistemlerini anlatmaya başlıyoruz. Tarih 25 Ekim 1911. Dile kolay. 100 yıldan daha önce bir zamandan bahsediyoruz. Issız bucaksız Trablus çöllerinde Osmanlı askerleri vatanlarını savunmaya çalışıyor. Hava son derece sıcak. Sıcağı, susuzluğu ve zorlu çöl şartlarına adeta delip geçen bir ses geliyor derinlerden. Uzaklardan başlayan ses giderek yaklaşıyor. Sesin sahibi olan İtalyan yüzbaşı Riccardo Moiso, uçağının penceresinden sonu görünmeyen çölün üzerinde giderek alçalıyor. Görevi kısa ve net. Bölgedeki Osmanlı askerlerini gözlemleyecek, gördüğü birliklerin konumunu hemen dizinin üstünde duran haritaya işleyecek, sonra bunları İtalyan istihbaratına iletecekti. El Aziziye semalarında uçağını biraz daha alçaltmaya karar verdi. Kuyruk kısmında Kaptan Moiso yazan uçak artık yerdeki Osmanlı askerleri için de görüş alanındaydı. Ancak ellerindeki derme çatma tüfeklerle uçağı düşürmek neredeyse imkansızdı. Komutanların emriyle hepsi yan yana dizildi, ateş pozisyonu aldı. Çölde çıt çıkmıyordu. Beklenen emir geldi. Osmanlı askerleri uçağın uçuş yönüne doğru grup halinde ateşe başladı. Atılan mermilerden 3'ü Moiso'nun uçağına isabet etti. Hasar alan uçak önce irtifa kaybetti, ardından büyük bir gürültüyle düştü. Böylece tarihte bir savaş uçağı ilk kez Osmanlı askerleri tarafından düşürülmüş oldu. Bu düşüş uçakların önemini tabii ki azaltmadı. O günden bu yana bir taraf düşürülmesi zor uçak yapmak için, diğer tarafsa bir uçağı en kolay şekilde düşürebilmek için canla başla çalıştı. Uçaklar için 1930'lu yıllar altın dönem olarak adlandırılıyor. Geçmişte bez parçaları ve tahtalarla yapılan gövdelerde metal üretim denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmış. Tamamen metalden üretilen ve daha güçlü motorlara ulaşan dönemin uçakları hızlıydı, çevikti ve oldukça yükseklere çıkabiliyordu. Bombardıman uçaklarının başlarına hiçbir şey gelmeden düşman şehirlerine uçacağı inancı hızla yayıldı. Karşı konulmaz bir güç olduğu efsanesi dünyanın dört bir yanında konuşuluyordu. O dönemki bombardıman uçaklarını sadece onlardan daha yüksek uçabilen avcı uçakları düşürebilirdi. İşte bu nedenle avcı uçaklarının envanterde olması da ülkeler için son derece kritikti. Peki ya avcı uçağı olmayanlar? Onlar da boş durmuyor, alternatif yollar üretmeye çalışıyordu. Akla gelen ilk yöntemlerden biri uçak savar topları oldu. Toplar halihazırda kullanılıyordu. Onları daha yükseğe atabilmek uçaklar için risk oluşturabilirdi. Ancak bir zorluk daha vardı. Havaya doğru ateşleseniz dahi karşınızda son derece süratli uçan bir cisim var. Onu hedef almak, hedefi tutturmak mühendislerin yeni çıkmazlarından biri oldu. Bilirsiniz, savaş meydanında çareler tükenmez. Bu sefer de aynısı oldu. Top mermilerine ayarlanabilir tapalar yapıldı. Topun içi de yüzlerce çelik bilye ve patlayıcıyla dolduruldu. Uçak savar topları belirli bir irtifada patlamaya ayarlanıyor ve gökyüzünde çelikten şarapnellerle içinden geçilmesi zor bir bulut oluşturuyordu. Askeri tabirle buna baraj atışı deniyordu. Ancak bu noktada iki kritik husus var. Birincisi uçakların geldiği istikameti bilmek, ikincisi ise uçakların uçtuğu irtifayı bilmek. Eğer bu ikisini bilemezseniz haliyle karşı koyma imkanınız da olmuyor. Uçakların geldiği istikameti bilmek nispeten kolay. Ancak ya irtifaları? Uçak savar batarya komutanının binlerce metre üzerinden geçen uçakların irtifasını anlayabilmesi için çok tecrübeli olması gerekiyordu. Gündüz şartlarında dahi çok zor olan bu görevi gece yerine getirmek imkansızdı. Madem uçakların geldiği istikameti ve irtifasını belirlemek bu kadar kritikti, neden bu sorunu çözmek için bir cihaz üretmediler diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Böyle bir cihazı buldular. Amerikan donanması ona 1940 yılında radyoyla tespit etme ve menzilini bulma ya da hepimizin bildiği ismiyle radar adını verdi.
Radar, temel anlamda radyo dalgalarını boşluğa gönderir. Her dalga belirli süre sonra bir engelle karşılaşır ve tekrar kaynağına döner. Böylece elinizdeki cihaz engelin uzaklığını ve irtifasını tespit etmeye çalışır. Radarın askeri olarak ünlenmesini sağlayan olay şüphesiz Britanya Savaşı. O dönemde Almanya İngiltere'yi günlerce bombaladı. İngilizlerse ellerindeki avcı uçaklarla karşı koymaya çalıştı. İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Dowding'in bulduğu, onun ismiyle anılan sistem oldukça kritikti. Bu sistemde radardan ve sınır muhafızlarından alınan bilgiler sayesinde düşman uçaklarının istikameti, büyüklüğü ve irtifası filtre odasına gönderiliyordu. Eldeki veriler dev haritalara işleniyor. Bugün taktik resim diye adlandırdığımız şey ortaya çıkıyordu. Planlar planları izliyor ve İngiliz Hava Kuvvetleri ellerindeki verilere en uygun şekilde bir noktada Alman savaş uçaklarını karşılıyordu. Britanya Savaşı İngilizlerin zaferiyle sonuçlandı. Ancak dönemin İngiliz Başbakanı Winston Churchill durmak istemedi. Savaşı Almanya'ya taşımak istiyordu. Bildiğiniz üzere Almanya ve İngiltere karadan birbirine komşu değil. Savaşı taşımanın tek yolu havada bir karşılaşmaydı. Öyle de oldu. İngilizlerin en önemli hedefi Alman sanayisinin bel kemiğini oluşturan Ruhr Havzası'ydı. Bölge kömür madenleri ve onun etrafında şekillenen sanayiyle meşhurdu. Hamburg limanıyla denize de açılıyordu. Ruhr Havzası ve Hamburg'da fabrika dumanları nedeniyle güneşli günlerde bile gökyüzünü görmek mümkün değildi. Savaşın ilk günlerinde İngiliz Hava Kuvvetleri gündüz vakti bombardıman yapıyordu. Pilotlar çoğu zaman hedefi görmeden bomba bırakmak zorunda kalıyordu. Hamburg en iyi savunulan şehirlerden biriydi. Özellikle uçaksavarlar İngiliz uçaklarına göz açtırmıyordu. Uçaksavarların vurduğu ancak düşüremediği bombardıman uçakların işini Alman avcı uçakları bitiriyordu. İngilizler kayıplardan kaçınabilmek için bombardımanları gece vakti çok sayıda uçakla yapmaya başladı. Yüzlerce projektör gökyüzünü aydınlatıyordu. Almanlar gece de iyi bir sınav veriyor, çok sayıda İngiliz uçağını düşürüyordu. İngilizlerin ve müttefiklerinin aklında tek bir soru vardı. Alman uçak savarları gece vakti nasıl bu kadar isabetli atış yapabiliyordu? Almanya'nın elinde mutlaka gelişmiş bir radar sistemi olmalıydı. İngilizler ellerindeki bütün istihbarat imkanlarını seferber etti ve bu sorunun yanıtını öğrendi. Tahminlerinde yanılmamışlardı. Almanya'nın elinde Würzburg ve Freya isimli iki ayrı radar sistemi vardı. İngilizler için yeni bir hedef belirdi. Radarları bir şekilde ele geçirip çalışma prensibini öğrenmek zorundaydılar. Eğer radara erişimleri olursa zaafını da bulabilir ve bu durum savaşı onların lehine çevirebilirdi. Bu kritik görev İngiltere'nin özel operasyonlarını yöneten Amiral Mountbatten'a verildi. O ve ekibi radarların özel bir operasyonla ele geçirilip geçirilemeyeceğini araştırmaya başladı. İngiltere'ye en yakın Alman radar istasyonu Fransa'nın Bourneville kentindeydi. İlk olarak keşif uçakları bölgenin fotoğraflarını çekti. Radarlar bir tepeye konuşlandırılmıştı. Sahil ise kıyı savunma bataryalarıyla korunuyordu. Sahile çıkarma gemileriyle yaklaşmak çok tehlikeliydi. Komandolar başarılı bir şekilde sahile gizlice çıkarma yapsa bile radar istasyonuna ulaşmak için 19 kilometrelik bir intikal yapmaları gerekecekti. Radarları koruyan Alman garnizonu tepedeydi. Askeri tabirle tüm alana hakimdi. Burayı savunmak Almanlar için çok kolaydı. Diyelim ki İngilizler tüm bunlara bir çözüm üretti. Radarları da ele geçirdi. Aynı şekilde kimseye çaktırmadan 19 kilometreyi yeniden dönmeleri gerekiyordu. Nereden baksan gerçekleşmesi imkansız bir operasyondu. Bu noktada ilginç bir gelişme oldu. Orduda yeni oluşturulan bir birlik göreve talipti. Bu birlik İngiliz Paraşüt Birliği'nden başkası değildi. Winston Churchill'in özel isteğiyle kurulmuşlardı. Karacıların içinden seçilen seçkin askerlerle paraşütçü alayı kurulmuştu. Kağıt üzerinde plan şöyleydi. Paraşütçüler radarın olduğu tepeye atlayacak, radar istasyonuna sızma yapacaktı. Paraşütçülerle birlikte atlayan hava kuvvetlerinin teknisyenleri radarların kritik parçalarını sökecek ve radarları inceleyecekti. Görevin başarılması halinde paraşütçüler ve teknisyenler sahile kadar kaçacak ve sahilde onları bekleyen komando birliğiyle buluşacaktı. Sonra tüm ekip çıkarma gemileriyle tahliye edilecekti. Operasyon başarıyla tamamlandı. İngilizler
Würzburg radarını test ettiklerinde gözlerine inanamadı. Alman mühendislerin yaptığı radar özellikle kısa menzilde uçakların irtifasını neredeyse hatasız gösteriyordu. Alman uçak savar ekibine kalan tek şey mühimmatların tapasını doğru irtifaya ayarlamaktı. İngilizler Alman radarlarını şaşırtmak arayışlarına girdi. Bilim yine galip geldi. Radyo dalgalarının alüminyum parçacıklarına hassas olduğu ortaya çıktı. Alüminyum uçakların imalatında da kullanılıyordu. İngiliz bombardıman uçakları hedefin üzerine geldiğinde binlerce alüminyum folyo parçacığını gökyüzüne bıraktı. İngilizler bu sisteme window yani pencere ismini verdi. Window aslında bugün askeri havacılıkta şef olarak bildiğimiz şeyden başkası değildi. En iyi kullanıldığı işlerden biri Gomorra operasyonu oldu. Gomorra operasyonu Hamburg kentine yapılan bir dizi bombardıman görevine verilen isimdi. İngiliz Hava Kuvvetlerine ait 787 bombardıman uçağı 27 Temmuz 1943 gecesi Hamburg'u bombalamak için havalandı. Hamburg üzerine geldiklerinde yalnızca bombalarını bırakmadı. Gökyüzü bir anda alüminyum kaplı kağıtlarla doldu. Radar operatörlerinin ekranında onlarca, yüzlerce nokta oluştu. Bu kadar parazit varken uçakları seçebilmek, irtifalarını doğru bildirmek neredeyse imkansızdı. O gece Alman uçak savarlar gökyüzünü çaresizce dövdü. Bu kör dövüşte yalnızca 12 adet uçak düşürülebilmişti. 2318 ton yangın bombası ve klasik bomba Hamburg'a düştü. Savaşın başından bu yana ilk kez böylesine kapsamlı bir şekilde şehir vurulabildi. Bundan sonra gerçekleşen şeyler tarihin kara sayfalarında anlatılacak türdendi. Hamburg şehrinde ateş fırtınası denilen bir fenomen oluştu. Yangın söndürülemedi ve önüne gelen her şeyi yakıp geçti. İnsanlar sığınaklarda karbon monoksit zehirlenmesinden ya da yüksek ısı nedeniyle küle dönerek yanarak öldü. O gece en az 40.000 kişinin öldüğü tahmin edilse de net rakam halen bilinmiyor. İngilizlerin hamlesine Almanlar kayıtsız kalmadı. Hermann Göring ki kendisi hem Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'in komutanıydı, aynı zamanda Havacılık Bakanıydı ve silahlanmadan da sorumluydu. Aslarının tüm itirazlarına rağmen yeni ve çok güçlü uçak savarların yapılmasına onay verdi. Nazi Almanyası yerden havaya ateşlenen uçak savarlar için birbirinden farklı çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların çok azı operasyonel olabildi. Yine de bazıları devrim niteliğindeydi. Radar nasıl bir kırılma noktasıysa toplardan füzeye geçmek de kendi içinde büyük bir devrimdi. Nazi Almanyası'nın devrim yaratan teknolojileri Almanya'nın işgali sonrasında Amerikalılar ve Sovyetlere geçti. Her ne kadar işin sahibi Almanlar olsa da imza attıkları teknolojik gelişmeleri kullanmak onlara nasip olmadı. İkinci Dünya Savaşı perdesi kapandı. Sahnede Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya vardı. Alman teknolojilerinin yarattığı devrimleri Dünya Soğuk Savaş sürecinde yakından gördü. Sovyet Rusyası dünyanın en geniş topraklarına sahipti. Bu kadar geniş bir coğrafyayı yalnızca havada uçak uçurarak korumak mümkün değildi. Tehdit her yerdeydi. Nükleer bombalarla yüklü ve yüksek irtifadan bir gece ansızın gelebilecek bombardıman uçakları Sovyet hava sahasını delik deşik edebilirdi. Ama Sovyetler Birliği için asıl tehdit bombardıman uçakları değildi. Asıl ve en büyük sorun Sovyet hava sahasında istediği gibi at koşturan U-2 keşif uçaklarıydı. U-2 Dragon Lady keşif uçakları yüksek irtifa keşif uçağı olarak imal edildi. O kadar yüksek bir irtifadan uçuyordu ki Sovyet avcı uçakları onun uçtuğu irtifalara çıkamıyordu. Sovyet radarları belki U-2 uçağını görebiliyordu ama o irtifada onu vurabilecek bir füze yoktu. Her ne kadar şimdi kolay gibi görünse de aslında bir füzeyi böylesine yükseğe atabilmek teknolojik açıdan ciddi bir meydan okumaydı. Bir kere roket motorları dolayısıyla füzeler o dönem yeni bir teknolojiydi. Ayrıca yer çekimini yenmek için aşmanız gereken bir dizi zorluk vardı. Hemen somut bir örnek verelim. Enerji vardı. Nazi Almanyası tarihin ilk balistik füzesi olan V2 projesine Amerika'nın atom bombasına harcadığı paradan daha fazla para harcamıştı. Çünkü o seviyeye çıkmak için ihtiyacınız olan enerji atomu parçalamak için harcanan enerjiden daha fazlaydı. Sonuç itibariyle Amerika, Avrupa'dan, Türkiye'den ve Pakistan'dan yaptığı U-2 uçuşlarıyla Sovyetler Birliği'ni boydan boya geçiyordu. Sovyetler çaresizdi. Çaresizlik yine iş yapacaktı.
Sovyet bilim insanları U-2 keşif uçağını düşürebilecek bir hava savunma sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Hava savunma sisteminin iki kritik parçası vardı: radar ve füze. Radarların çalışma mantığını anlayabilmek için ülkedeki en seçkin bilim insanları kolları sıvadı. Bu çalışmaların meyvesini kısa sürede aldılar. İkinci aşama ise en az 23.000 metreye çıkabilecek bir füze yapmaktı. 1950'lerin sonuna doğru böyle bir füze yapılmıştı. Füze 20.000 metreden yükseğe çıkabiliyordu. Savaş başlığı ise 195 kilogram ağırlığındaydı. Uçak savar toplarında olduğu gibi ciddi miktarda çelik bilye ve patlayıcı içeriyordu. Radar ne kadar gelişkin olursa olsun ancak 65 metre hata payıyla düşman uçağını görebiliyordu. Dolayısıyla savaş başlığının 65 metre çapında etkili olması gerekiyordu. Böylece S-75 Divina hava savunma füzesi ortaya çıktı. Sovyetler Birliği füzeyi elinden geldiğince gizli tutmak istiyordu. Kader'in ise başka planları vardı. 1 Mayıs 1960 tarihinde CIA için pilotluk yapan Gary Powers komutasında Norveç'teki üstten kalkan U-2 uçağı yine Sovyet hava sahasına girdi. Bütün Sovyet Rusya bu uçağı avlamak için seferber olmuştu. Sonuçta Ural bölgesinden ateşlenen S-75 füzeleri U-2 uçağına o kadar çok zarar verdi ki Powers uçağına hakim olamıyordu. Paraşütle atlamak zorunda kaldı. Powers'ın böyle bir durumda birinci görevi uçağı ve kritik ekipmanları imha etmekti. Bunu gerçekleştiremedi. İkinci emir ise sağ olarak ele geçirilmemekti. Pilotlar bunun için bozuk para şeklinde bir intihar iğnesi taşıyordu. Powers üzerinde olmasına rağmen zehri içmedi. İkinci emri de gerçekleştirmemişti. Uçağın düşürülmesi o dönem Türkiye'nin adını da sıkça dünya medyasına taşıyan büyük bir uluslararası kriz yarattı. Tüm dünya hem U-2 hem de S-75'i öğrendi. Gökyüzü artık U-2 için güvenli değildi. Amerika için S-75 meselesi Sovyetlerle sınırlı kalmadı. Sovyetler Birliği komünist Vietnamlı gerillaları pek çok farklı silahla donatmıştı. Bunların en başında hava savunma sistemleri geliyordu. Vietcong güçleri ellerindeki tüm hava savunma sistemlerine rağmen yüksek irtifada uçan B-52 Stratofortress uçaklarına karşı çaresizdi. Sovyetler Birliği başlangıçta S-75 Divina hava savunma sistemini Vietnam'a yollamaktan çekindi. Çünkü en son istedikleri şey S-75'in Amerikalıların eline geçmesiydi. Bu korkularına rağmen sınırlı miktarda da olsa bu füzeleri Vietnam'a vermeyi kabul ettiler. Tek bir şartla: sistemin mürettebatı da Sovyet askeri olacaktı. Amerika'nın uçak kayıpları günden güne artıyordu. Amerikalı yetkililer bir S-75 Divina'ya dokunmak, onu incelemek için neler vermezdi ki? Bu dileğin bedelinin 34 ölü ve 171 yaralı denizci olduğunu söylesem ne dersiniz? 6 gün savaşları devam ederken İsrail uçakları ve hücum botları Amerikan donanmasının istihbarat gemisi USS Liberty'yi vurdu. USS Liberty olayı pek çok yönüyle bugün bile oldukça tartışmalı bir konu. Yahudi lobisi olayın örtbas edilebilmesi için elinden geleni yaptı. İsrail sus payı olarak Yom Kipur Savaşı'nda ele geçirdiği S-75 Divina hava savunma füzelerini Amerika'ya verdi. Amerika S-75 Divina hava savunma füzesine karşı bir dizi karşı tedbir geliştirmişti ama yine de kayıpları bıçak gibi kesilmemişti. Bugün dahi dünyanın çok farklı bölgelerinde uçaklar ve hava savunma sistemleri arasındaki rekabet devam ediyor. Tarihi örnekleri bir kenara bırakıp biraz daha teknik detaylara geçelim. Hadi gelin birlikte hava savunma sistemleri için genel bir çerçeve çizelim. Hava savunma sistemleri kullandığı mühimmata göre ikiye ayrılıyor. Birincisi namlulu sistemlerdir ki bunlar hedeflerine top mermisi atan uçak savarlardır. İkincisi ise yerden havaya füze atan sistemler. Nadir olarak hem namlulu hem de füze ateşleyen sistemler de mevcut. Hava savunmada en kritik meselelerden biri karşı tehdide göre irtifa sınıflandırmasını yapabilmek. Örneğin yüksek irtifa hava savunma sistemleri çok yüksekten uçan bombardıman, keşif ve avcı uçaklarını imha etmek için kullanılır. Ortada keskin çizgilerle belirlenmiş sınırlar olmasa da 15-20 kilometre ve daha yüksekten uçan uçaklara karşı etkin kullanılan sistemler bu alanda yer alıyor. SAMP-T, Patriot ya da ülkemizin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Siper örnek olarak sayılabilir. Orta irtifa hava savunma sistemlerinde ise seyir irtifası olan 10-12 kilometre irtifadaki uçakları imha etmek asli görevdir. Buk M2, NASAMS ve Aster-15 bu sınıfa dahil edilebilir. Bu irtifa için Türkiye'nin Hisar-O füze ailesini geliştirdiğini belirtip devam edelim. Alçak irtifa sistemleri ise adından da anlaşılacağı gibi çoğunlukla alçaktan uçan helikoptere,
uçaklara ve seyir füzelerine karşı kullanılır. Alçak irtifa sistemleri hem namlulu hem füzeli olabilir. Kritik tesislerin ve gemilerin savunulmasında kullanılan nokta savunma sistemleri de bir çeşit alçak irtifa hava savunma sistemidir. Tek tarafından kullanılan ve omuzdan ateşlenen Manpads dediğimiz uçak savar füzeleri de alçak irtifa hava savunma sistemleri arasında kabul edilir. Günümüzde modern hava savunma sistemleri ses altında uçan uçaklara, helikopterlere ve seyir füzelerine karşı %90'a yakın bir önleme oranına sahip. Ancak teknoloji geliştikçe bu oranların da değiştiğini söylemek yanlış olmaz. Bu noktada kısa bir bilgi daha paylaşalım. Hava savunma sistemleri tehdit belirlendiği zaman işi garantiye almak için hedefe genelde bir değil en az 2 füze ateşler. Amaç mümkün olduğunca sürprizlerden kaçınmaktır. Hava savunma füzeleri başlıklarında taşıdıkları şarapnel ve patlayıcı karışımıyla hedefi yok edebilir. Bir diğer yöntemse hedefe çarparak onu yok etmek. Bu seçenekte tehdide doğrudan çarpmanız gerekir. Bu nedenle çok hassas bir güdüm sisteminizin olması gerekir. Haliyle bu durum daha pahalı bir sistem olmasına neden olur. Hava savunma sistemleri için tehdidi algılama konusunda halen en önemli başlıklardan biri radarlar. Yüksek irtifa ve uzun menzil hava savunma sistemleri için bu radarlar çok kritik. Alçak ve orta irtifalarda ısı güdümlü füzeler ve elektrooptik sensörler de kullanılabildiği için radar bu seviyelerde olmazsa olmaz değil. Ancak burada bir şeyi atlamamak gerek. Radarlar kusursuz sistemler değil. Her şeyden önce dünyanın düz olmaması onlar için ciddi bir handikap. Dağlar, vadiler, ormanlar, yansımalar, radarın temiz bir görüntü elde edebilmesini engelleyebilecek pek çok parametre var. Bu nedenle farklı irtifa ve menzillerde çalışan radarların ortak bir ağa entegre edilmesi hayati önem taşıyor. Böylece bir radar doğrudan tehdidi kendisi görmese de başka bir radardan gelecek bilgi ile bu farkındalığa kavuşabilir ve bünyesindeki füzelerden birini tehdide doğru ateşleyebilir. Gördüğünüz üzere bir hava savunma sistemi için gerçekten de çok farklı ihtiyaçlar. Bu ihtiyaçlar için uygun muhtemel çözümler var. Neden tek bir sistem üzerinden tüm bunların yapılamadığını merak ediyorsunuz değil mi? Yağmurdan göz gözü görmeyen bir gün hayal edin. 4 tane büyük şemsiyeniz var. Yan yana koydunuz. Arada yine boşluk olacağını ve damlaların oradan gelebileceğini görüyorsunuz değil mi? Bir hava savunma sistemi de buna benziyor. Şemsiyesinde mutlaka boşluklar olacak. Asıl mesele farklı sistemleri tek bir merkezde buluşturup onları birbirinin tamamlayıcısı yapabilmek. Bugün geldiğimiz noktada savaş alanında hava savunma sistemleri için tek tehdit yüksekten hızla geçen uçaklar değil. Uğraşmaları gereken onlarca farklı mesele var. Son aylardaki güncel harp sahalarına baktığınızda fiyatı 1000 doları bulmayan kimi basit sistemlerin yüzlerce milyon dolarlık hava savunma sistemlerini nasıl vurduğunu defalarca gördük. 21. yüzyıl pek çok alanda olduğu gibi geçmişten günümüze taşınan harp sahasının dinamiklerini de derinden sarstı. Ancak ilk başta da vurguladığımız gibi bilimde çare tükenmiyor ve savaş kendi içinde mutlaka çözümler getiriyor. Hava savunma sistemlerinin de savaş alanındaki bu gerçekliğe uyum sağlayacağı, daha da ucuzlayacağı ve tehditleri yöntemlerle yok edebileceği günler pek de uzak sayılmaz. Kim bilir daha neler göreceğiz. Zaman her şeyde olduğu gibi harp sahasının da en iyi ilacı. Bekleyip göreceğiz. Dünyanın dört bir yanından yükselen çığlıklara biraz daha yakından baktığımızda ilk göreceğimiz şeylerden biri de havadan ölüm kusan uçaklar ve onu engellemeye çalışan hava savunma sistemleri. Hemen herkes yeni bir savaş uçağını ya da füzesini konuşuyor ama belki de tek görevi onu engellemek olan savunma sistemleri kimsenin pek dikkatini çekmiyor.